Buyurun. Abi ders çalışmaya başlayacağız ama nereden başlayacağımızı, nereden tutunacağımızı, nasıl ilerlememiz gerektiğine dair senden bilgi alalım. Şimdi böyle Risale-i Nur'dan önce hani yazarak çalışma noktasında Risale-i Nur'dan gönlünüze değen parça olursa sizin için daha kaliteli olur. Ama burada da hani süreç içerisinde külliyatı okuyorsunuz. Gönlünüze değen dokunan birçok parça olabilir. O yüzden abi hangi konuyu çalışalımdan önce 3-5 tane yer getirip hangisini çalışmak daha makul olur diye sormanız daha iyi olur. Çünkü sizin gönlünüze bir yer dokunmadıktan sonra problemli olur. Mesela geçen konuştuk. İşaretül İcaz'dan 10-12 sayfalık bir bölüm gönlüne dokunmuş. O gönlüne dokunan yer zaten en makbulü o olur değil mi? Mesela biz sürekli örnek veriyoruz tefekkür noktasında. Bir insan profesörlerden okuduğu en derin makaleleri takliden anlatsa ona biraz faydası olur. Ama bir yaşlı nene topraktan çıkan bir patatese aman ya Rabbi bu topraktan bu patates çıkamaz. Bu soğan çıkamaz. Bunları sen vermişsindir ya Rabbi diye hayret etse bu içten geldiğinden az önceki tefekkürden çok daha derin, çok daha kaliteli bir tefekkür olur. Niye? İçten geldiğinden dolayı. Şimdi sizin çalışmaya başlamadan önce içinize dokunan bir yer olması lazım. Mesela insanın böyle zaman zaman farklı tefekkür dönemleri oluyor. Kimi zaman çok duygusal yanların oluyor. Lemalar sana çok hitap ediyor, öyle olmuyor mu? 3. lema, 2. lema, 1. lema Allah aşkına çok şiir gibi değil mi yani meseleler? Çok böyle kalbe dokunan yerler. 17. lema değil mi? Senin Sayır ismindeki kulun hem asi hem musi hem efendisinden kaçmış. Şimdi acayip gönlüne çarpıyor ama her gün o yapıda olmuyorsun. Bazen bakıyorsun ibadetlerinde problem yaşıyorsun. Mesela tam orada sözler adama çok yardıma yetişiyor, öyle değil mi? Bazen öyle günler geçiriyorsun yani. Ya ben bu namazı niye kılıyorum falan. Bazen öyle de olmuyor. Böyle sanki İslami noktada belli başlı noktalarda kendini mutmain hissediyorsun. Ama İslam'ın daha ayrıntılı derinliklerini merak ediyorsun. Tam öyle zaman mektubat açılıyor. Şimdi böyle İslam'ın cemaat ile tarikat ilişkisini mektubat gibi derin anlatan bir eser. Çok zor yani. Tam böyle bazen diyorsun ki ya iyi de bu olay niye başlamış? Nerede başlamış? Nasıl başlamış? Süreç neymiş diyorsun. Tarihçi hayat veya laikalar sana orada önce oluyor. Şimdi burada en güzel olay senin ruh haletine göre kalbine dokunan yer neresi? Senin orayı seçmen. Mesela kimi arkadaşlarla şimdi 4. şua çalışıyoruz. Ayet-i Hasbiye Risalesi. Biz zaten kendi aramızda 30. lemaya çalışıyoruz. Talim Esma çalışıyoruz. Geçen Şimşek'le konuştuk. İşaretül İcaz'dan o bir yere başladı. Sedef oradan ihtiyaç hasıl oldu. O tabiat risalesini değil mi bitirmek üzere. Evet. Hem de herhalde yüzlerce sayfa oldu değil mi notlarımız? Hucumat-ı gidiyoruz Murat Baba'yla. Şimdi öyle çok soru gelince dedim toplanalım birlikte konuşalım. 1. kriter kalbinize değen noktayı alın. 2. kriter derse başlamadan önce kavram haritası çıkarın. Ne demek? Biraz açayım mı o kavram haritası falan? Çoğu zaman böyle bir hakikat duyuyoruz da o hakikat nerede geçiyor? Benim ne işime yarayacak? Nerede kullanacağım? Onları şey yapmıyoruz hiç. Şu bizim 30. lema. Ben işledikçe siliyorum. Bu not defterinden Evernote not defterine alıyorum meseleyi. Size oradan da açarım. Şimdi bak şunlar benim bu ders için giriş adına hazırladığım bazı materyaller. Daha çok çalışma yapacağım tabii buradan. Şu kırmızı gördükleriniz Risale-i Nur. 4. işaretmiş. İsmi Ferdin Cilve-i Azamı diyor. Bunlar Risale-i Nur cümleleri. Siyahlar da benim araya girebildiklerim. 1. örneği vermiş. Bak şuralarda araya girebilmişim. Şuralarda araya girebilmişim. Şimdi daha ayrıntılı bir şekilde araya gireceğim buralarda. Sonradan ben bunları renklendireceğim, çeşitlendireceğim. Mesela hadit meselesini çalışıyorum. Hadit suresiyle ilgili. Ben bunu böyle ayrıntılı çalıştıktan sonra az önce gördüğünüz 30. lemada araya sokacağım. Renklendirmek ne demek onu da göstereyim size. Mesela birlikte yaptığımız fiten dersi vardı ya. Fitneler dersi. İşte Hz. Mesih ile ilgili, Hz. Mehdi ile ilgili falan. Şimdi böyle öncelikle bir sürü bilgi topluyorum ben. Şiirsel söylemlerin her birini çıkarıyorum çalışmamda. Zaten onları duygularına göre insan katabilir değil mi? Bir portakalla ilgili bir mucize anlatacaksın. Ey portakal, turuncun gözüme öyle güzel hitap ediyordu ki bana adeta doğan güneşi hatırlatıyordun. Seni her düşünüp evden adım attığımda sanki suyun üzerinde yürüyordum falan ya. Bunlara gerek yok yani, anladın mı? Üslubu müzeyyene bence çalışma esasında gerek yok. Çünkü bunları okuduğunda insan o anki hissiyatlarından bunları zaten söyleyebilir. O yüzden çalışma yaparken bu tür şeyleri hiç önermiyorum. Çünkü yaz bitmiyor zaten, bir de bunları katsan 3 kat artacak. Anlatabildim mi? Bir kavram haritası dedik. İkinci müzeyyen bir üsluba gerek yok dedik. Şimdi biraz bakalım. Meselenin girişi. Bak mesela 40. Hoca yazıyor. Gördün mü? 40. Hoca yazısını görünce herkes hatırladı mı? Ben de hatırlıyorum işte. O yüzden onu renkli yaptım. Anladın mı? Mesela evin boyası badanası. Hatırladınız mı bu kelimeyi görünce? Evet. Temel çatlasa nasıl olur diye 5 dakika konuştuk. Ben de hatırladım. O yüzden o kelime renkli. Anladın mı? Deftere de böyle yazıyorum. İşte hadis falan oldu mu onları farklı bir renkle yazıp aralarına girdim burada. Ardından başladık onu. Şahsı manevi olarak düşünmek. Bak bu kelimeler sürekli çağrışım yaptı. Sizde de yapıyordur diye düşünüyorum. Mesela Deccal. Araya punto attım. Farklı bir renkle girdim. Deccal ve Dicle. Dicle kelimesini görüp hatırlamayan var mı?
Hep o çağrışım yaptı değil mi? Ardından kahverengi. Bu ya hadistir ya ayettir ya da Risale'den cümledir. Ardından Süfyan başka bir renkle girdim. Bak şeyin farkında mısın? Tane tane ben yazdım. Kopyala yapıştır değil bunlar yani. Böyle kopyalayıp yapıştırıp ondan sonra da derste dur şu ne yazmıştım? Bir makalede bölüm almıştım. Öyle değil. Tane tane yani. Her kelimesiyle her cümlesiyle kendimce ilgilenmeye çalışıyorum. Ona göre renklendiriyorum. Ona göre araya giriyorum. Şimdi bir konu çalışacağım. O konuyla ilgili bir makale bulayım. Bir video izleyeyim de o konu bitsin. Böyle bir dünya yok yani. Mesela biraz gelelim. Bak şurada uzlet demişim. Behlüldane demişim. Behlüldane benim eski bir malumatım. Burada yeri olmuş. Ben buraya yazmışım o malumatı. Yoksa bu dersi Behlüldane Hazretleri ile ilişkilendiren bir şey okumamışım. Ya da bak mezgit balığı diyor şurada. Hatırlıyor musunuz? 200 bin yavru doğum. Şimdi ben bir video veya da bir makale izleyip bak Kuddüs isminden mezgit balığına bağlantı vardır diye bir cümle görmedim. Onu okurken mezgit balığıyla ilgili malumatım vardı. Daha sonra araştırıp o malumatımın ayrıntısına girdim de onu oraya koydum. Bunu anlamanız çok önemli. Hani şöyle bir ders çalışma yok. Ya işte mesela 4. şuayı çalışıyoruz diyelim değil mi? Dur ben bunu hemen bir yere yazayım. Bir makale veyahut bir video karşıma çıksın. Bütün ne kadar bilgi varsa önüme dökülsün. Böyle bir şey yok. Olayın %90'ı çağrışımla ilgili. Şurada kelebeğin kanatları demişim. Lotus etkisi yazıyor. Benim en az 10 yıl, 15 yıl önce okuduğum bilimsel makaledeki bir bilgim bu benim. Bunu da burada bilim defteri diye defterim var. Oraya yazmışım. Ta aradan yıllar geçti. Bu makalede yardımcı oldu. Lotus etkisi. Şimdi bak orada olay ne biliyor musun? Çağrışıma bakıyor artık olay. Mesela temizlik işçilerinden üstad bahsediyor değil mi? Temizlik işçisi derken sen de o an çağrışım yapıyor. Diyorsun ki kara deliğinde buradan giriyor buradan çıkmıyor diyorsun. Bu da temizlik değil mi diyorsun? Süpürge öyle olmuyor mu? Şimdi oradaki kara deliği oraya yakıştırmayı senin zihnin yapıyor işte. O yüzden Risale'deki cümleyi anlamak, beni anlamaktan çok daha önemli. Onu anlasan bütün fikirlerin birbirine çağrışacak. Sadece beni anlasan benim anlattığım kadarını anlayacaksın yani. Benim anlattığımdan ne kadar tefekkür edebilirsin. Ama Risale-i Nur'daki cümleyi anlasan ileride hayatındaki her şeye çağrışım yapabilir. Şimdi bak bir konuda mebadi diye bir kelime var. Bu kelimeyi bilmeniz lazım. Mebadi. Bir konudan önce bilinmesi gerekenler demek. Mebadisi başlangıcında. Mesela ismi fertten önce bilinmesi gereken 2 kelime var. Vahidle ehad. Vahidle ehad'ı bir insan bilmeden ismi ferde mana verebilir mi? Peki biz dersin başında ismi ferde girmeden hep vahid, ehad anlattık mı? İşte bu bunun mebadisi oluyor. İsmi ferde girmeden önce anlaşılması gereken bir hal var. Nedir o hal? Şunat-ı ilahi. Şimdi bu kavramı bildikten sonra tevhidi bunun üzerine inşa etmek çok ayrı bir şey katıyor insana. Bu bunun neyi oluyor? Mebadisi oluyor. Şimdi 4. şuaya bir adam başlayacak diyelim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah'ı en dara düştüğün yerlerde vekil murad etmeyi, vekil kelimesinin ne demek olduğunu, vekalet etmenin ne olduğunu, bu ve bunun gibi kelimeleri, cümleleri altını doldurmadan 4. şuaya başladığında senden akıl eksik kalır. O yüzden bir derse başlamadan önce demek mebadi kısmı bizler için çok elzem kısım. Bu arada mebadisi böyle her zaman kelime terminoloji de olmuyor yani. Bazen bakıyorsun sahabe efendilerimizden birisinin hayatı bütün o olayın başlangıcı oluyor yani. Şimdi benim bu anlattıklarıma bakarsak şu çok önemli. İnsan Risale-i Nur'dan bir ders çalışacak. Bütün bilgilerine de ona hizmetçi edecek. Yani senin entelektüel bir donanımın olacak. Risale-i Nur'da okuduğun hatıraları da ona uyumlu hale getireceksin. Şimdi Risale-i Nur sürekli kainat kitabından bahsediyor. Biz yeni doğan karıncayı işledik mi birlikte? Çalıştık. Arının hallerini çalıştık mı? Limon portakal ambalajlanmasını çalıştık mı? Toprakta manevi fabrikaları çalıştık mı? Çalıştık. Sen bunları çalışmadan o cümlelerden nasıl tefekkür edeceksin? Demek ki bir entelektüel donanım şart mı bunda? Şart. Ama burada bir de tehlike var. Bir insan entelektüel donanımını hareketinin önüne koyarsa ukala, işe yaramayan, kendini gerçekleştiremeyen bir adam haline döner. Biri diyor ki ya bugün de hava sıcak. Sıcakla soğuğun rüzgar dengesi yeryüzündeki bu aylara bakan yanıyla böyle o başlıyor atom partikül anlatmaya. Üstad ne diyor? Manevi hastalıklar kişileri akli ilimlere teşvik ve sevk eder diyor. Ya bu çalışma yaparken senin o kadar eksiğin noksanın varken şimdi böyle afaki bilgileri anlatmanın bir zevki vardır. O zevke kapılıp kendini umursamaz hale gelirsen sana zarardan başka şey vermez. Bu da entelektüelleşmenin menfi yapısı. Yani gerçekten atom partikülü, esir maddesini ayrıntılı anlatmak Risale-i Nur'u çok iyi anlama manasına gelmiyor yani. Böyle çok güzel süslü püslü anlatıp iş yapamayan çok adam olmuş. Ama hiçbir şey anlatamayıp gönlünden o hakikat kopup iş yapan çok daha fazla adam olmuş. O yüzden anlatmadan önce hissetme ve yaşamaya odaklanmamız lazım. Entelektüelleşmek güzel bir şey ama onun bir de dezavantajı var. Dezavantajı da bu. Zihninde saf temiz parçalar halinde çok fazla bilgi olacak ki yeri geldiğinde o bilgileri burada kullanabilesin. Farkındasınız değil mi? Hepsini tek tek yazmışım yani. Şurada karbonu büyük yazmışım falan. Bir makale alıp yapıştırıp derste size okuma diye bir olay söz konusu değil yani abiler. Mutlaka tabii makale alıyorum. Kelime kelime bakıyorum yani. Bu kelimeye gerek var, bu kelimeye gerek yok. Yani hepsiyle ilgileniyorum demek istedim. Yoksa tabii illa makale vardır burada. Yok yani bir makaleyi buldum.
Demir makalesi yapıştır. Derste gel ya bunu çocuklarla okuruz mütalaa ederiz. Lan sonra okuyorsun. Vaktinin 5'te 4'ü israf oluyor ya. Taklidi oluyor. Bir de yani o makale beni hayrete düşürmesi lazım. Seni şaşırtacak. Senin gafletini yırtacak. Seni hayrete sürükleyecek. Öyle bir şey kullanmak icap eder. Bu bittikten sonra da o bitenlerin her birini dosyalıyorum. Dosyalamada en önemli şey kavram haritasını oluşturma. Şu gördükleriniz var ya, kavram haritasının kalan kısımları. Bitirdiklerimi de buraya yazıyorum. Mesela birinci nükle neyi anlattı? İsmi Kuddüs. İkinci nükle neyi anlattı? İsmi Adil. Üçüncü nükle İsmi Hakem. Onun birinci noktası, ikinci noktası, üçüncü noktası hepsi ayrı ayrı. Yani bitirdiğimi buraya yazıyorum. Ne ile? Anahtar kelimesiyle. Benim onu hatırlayabileceğim bir anahtar kelime, bir anahtar cümlesi lazım. Bitirmediklerimi de orada not defterimde kalıyor. Bittikçe buraya alıyorum. Peki o da bittikten sonra ne oluyor? Mesela kadere bakalım 26. sözde. En son böyle kavram haritasını oluşturuyorum. İşin en önemli kısmı burası. Tabii bunu en son oluşturuyorum. Buradakiler ne oluyor? Buradakiler benim kader risalesiyle ilgili çalışmalarım. Her renk ayrı bir alanı işaret ediyor. Mesela birinci mepasa geçmişim. Bu pembelerle anlatmışım. İkinci mepasa geçmişim. Yeşillerle anlatmışım. Bu dosya tamamen böyle kader risalesinden meseleleri anlatıyor. Talim-i Esma 30. lema. Onun kavram haritası daha bitmediği için birinci sayfada göremeyeceksiniz. O bittikten sonra koyacağım birinci sayfada. Şu gördüğünüz komple renk renk bizim işlediğimiz talim-i esma dersleri. Bunları tek tek yazdım, çıktı aldım. Her bir renk ayrı bir esmayı anlatıyor. Ayrı bir bölümü anlatıyor. Tek tek buraya koydum, dosyaladım. Niye dosyaladım? Çünkü ileride benim hafızam nankör. Yaşlanacağım, 10 yıl sonra unutacağım. Ne yapacağım? Bir açacağım buradan. Aa ismi Kuddüs bak. Aa ismi Hakem. Her birini anlayacağım inşallah. Bak burada konu çalıştığım birçok defter var. Mesela defterlerden birini göstereyim. Başlıkları kırmızıyla yazıyorum. Cümleleri lacivertle yazıyorum. Ayet, hadis ve risaleden yer olduğunda siyahla yazıyorum. Bir de her bir makalede bir farklı renk kullanıyorum. Mesela burada kullanmış mıyım? Evet. Görüyor musun? O kelime ben baktığım anda bana her şeyi çağrıştırıyor. Mesela burada Bakara suresinde bir korku ayeti var. Onunla ilgili bir çalışma. Ama çalışmada önemli kriter sana öyle tesir etmesi. Ardından mesela şurada var. Şunat-ı ilahi bak. Ben bunu zaten derste anlattım. Ben bunu biliyorum. Orada da yazıyor, öyle değil. Bu o kadar kıymetli bir bilgi ki. Benim bunu gece ayrıntılı oturup tefekkür etmem gerekiyordu ve tefekkür de ettim. Bu tür bilgileri koyduğum defterlerim var. Ardından siyerle ilgili ayrı defterim var. Siyer çalışmadan murat, siyerin kronolojisini çıkarmak demek değildir yani. Siyerde bir şahıs ortaya koyar, çizilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek şahsı. Her insan ona baksa kendi kusurunu orada tamir edebilir. Şimdi ona bir emsal olarak da, izdüşüm olarak da sahabe-i kiram da öyledir. O yüzden ben böyle olay olay siyer çalışmayı önemli görüyorum. Mesela Bilal bin Rebah'ın mescitte oynamayla ilgili bir hadisesi var. Çok önemli. Bu ve bunun gibi şeyleri siyer defterime böyle ayrıntılı çalışıyorum. Ardından bütün sevdiğim kısa cümleleri biriktirdiğim, tuttuğum başka bir defter var. Kısa defteri diyorum buna. Hoşuma giden bütün kısa cümleler, sözler. Onları da böyle bu defterde tutuyorum. Ardından Risale-i Nur'dan zaten sizinle gidiyoruz ya ezberler. Nereden geliyor ezberler? Buradan geliyor. Risale-i Nur ezber defteri. Sizle işte her hafta buradan cümleler ezberliyoruz. Yani ben kendi ihtiyacımı hissettim. Onu yaptım. Çünkü yani bu cümlelerin aynıyla aklında kalması üzerine yıllarca tefekkür edebilmeni doğuruyor. Evet mana anlamak önemli ama tefekküre de fikir lazım değil mi makineyi çalıştırmak için? Ardından şurada Kur'an'la hadis defterim var. Zübeyir abiyle ilgili ayrı defterim var. Risale ile ilgili ayrı var. Mezheplerle ilgili ayrı var. Ardından sizlerle işte ders yapıyoruz ya. Benim hayatıma etki eden mektupları böyle ayırıyorum. O mektupları sadece başlığı kendim anlayacağım şekilde yazıp harfine dokunmadan yazıyorum bu mektupları. Hatta çoğunu işte sizle müzakere ediyoruz değil mi? Mesela şu. Genç yurdu denilsin. Hatta mübarekler yurdu denilsin. Eğirdir müftüsü. Evet. Eğirdir müftüsü meselesi. Bak hemen hatırlıyoruz. Bu beyaz olan kısmı bir tek başlığı kendim anlayacağım şekilde yazıyorum ama çoğu zaman onu da Risal'den seçmeye çalışıyorum. Aratınca kolay çıksın diye. Harfine dokunmadan mektubu yazıyorum yani. Yazma kısmı da bana aklımda kalmasına, tefekkür etmeme yardımcı oluyor. Şu sarı kısmı da bu mektupla ilgili ayrıntılı bilgiler topluyorum, derliyorum, yazıyorum. Onları da buranın içine koyuyorum. Farklı renklendiriyorum. Şimdi aradan yıllar geçecek. Bir gün bu mektubu yine anımsayacağım. Bir açacağım içinde bütün hatıralarım duruyor. O Mehmet Yıldız kanalında müzakere videoları yapıyoruz ya işte. Ben onları aslında ileride bana lazım olur diye yapıyorum. Hani öyle bilimsel deneylerde adamlar öyle yapmıyor mu abi? Deneyin birinci günü, ikinci günü diye kendini kayıt altına alıyor ya. Ben de alıyorum ileride çalışmak için. Önemli olan kısmı şurası bak. Benle aynı yapmayın. Burada metabiliş diye bir olay var. Öğrenmeyi öğrenme. Ben önce böyle küçük not kağıtlarına yazıyordum. Bir dosyada biriktiriyordum. Sonra bir gün dayımın oğlu bir eşantiyon defter getirdi. Dur ne güzelmiş ona geçeyim dedim. Oradan ona oradan ona. Bu defterleri defalarca yazdım. Olay buna gitti yani. Siz aynı şekilde kendiniz öğrenmeyi öğrenmeniz lazım. Ama bunu yaparken tembellik bu işe dahil değil. Gece, gündüz, sabah, akşam. Şurayı anlaman lazım. Risale-i Nur'dan bir yer çalışıyorsun. Orada tefekkür etmek için bir materyale ihtiyacın var değil mi? İşte o materyalin burada hazır olması lazım. Ya işte vakit kaybetmeyeyim diye başucuma bile ezber cümlesi yazıyorum, koyuyorum yani. Bu bile kar benim için. Saatimde ezber cümlesi yazılı. Yolda araba kullanırken buradan ezberleyeyim, otururken buradan ezberleyeyim. Var mı sorusu olan? Bir şey demiştin ya, bu kullandığım defter hani tişörtümü nasıl önem veriyorsam. Tabii.
dosyası da defteri de önemli. Hani 10 yıl sonra görebileceğim şekilde. Hani defteri kaliteli olsun. Hani paraya kıyalım ama kaliteli bir şekilde olsun ki hani daha sonra bakalım. Doğru. Hani o da şevk veriyor aslında. O süreçteki o şevk önemli oluyor. Önemli yani. Ona duyduğun bir saygının ifadesi. Adam gömlek alıyor, en güzelini alıyor. Defterde niye almıyorsun? Kalemde niye almıyorsun? Çalışırken biraz daha zahmete gir. 100 yıl kullan. Abi ben şeyi soracağım. Özellikle kürsü derslerinde mesela senin Risale'ye başlama cümlen 35 dakika falan buluyor. O 35 dakika boyunca konuştuğun o akıcı sistemi nasıl yapıyorsun? Evet. Şimdi adamda bir merak, bir heyecan uyandırmadan bir hakikati anlatmak çok zahmetli bir olay. O yüzden bir namaz dersi, bir oruçla ilgili bir hakikat. Bunun hakikat kısmını hazırlama pek problem olmuyor. Ama ben bu dersin başında adamda nasıl merak uyandırayım? Ben bunu günlerce zihnimde düşünmezsem o mesele bana açılmıyor. Mesela bir dersle işte bir alaka kuruyorsun. Torbacı imana gelirse diye bir hatıran var. O hatıranı oraya yapıştırıyorsun. Ve derste muazzam ilgi çekiyor. İşte bunun için benim hatıra defterim bile var. Gerçekten işte başıma gelen olaylar, hatıralar, yer yer çok hoşuma giden fıkralar falan. Ve işin en zahmetli kısmı burada yani. Bu şeyi hazırlama kısmında. Hani o girişi nasıl hazırlayacağım diye. Ama hep şöyle oldu. Allah öyle bir yardım ediyor ki. Mesela ders hazırlıyorsun namazla ilgili ama hani tabiri caizse dersin hakkını vermişsin hazırlama cihetinde. Hem sen o ihtiyacını oradan gideriyorsun. İçselleştirmişsin dersi. Hem yazmış, çizmiş, yatıyorsun, kalkıyorsun o dersle. O hafta Allah mutlaka orada anlatabileceğin absürt bir olay yaşatıyor sana. Ama bunun için bir hafta boyunca dersle gezmen gerekiyor. İlla lütfen bunu espride bağlamayalım. Yoksa çok büyük yanlış olur. Burada olay şu. Merak uyandıracak bir şey. Bir gün hatırlıyor musunuz? Bir derse şöyle girmiştik böyle. Herkes sessiz bekliyordu. Bu salondaki herkes ölecek. Konu ölümdü. Amaç ne? Merak uyandırma yani. Yani o gün hiç gülmeyle ilgili bir gündemin yok. İç dünyan vakarlı. Ya ona zorlamamak lazım bence. Ama merak çekmek o çalışmaya bakan bir yan ya. Merak çektiremiyorsan tembelsin. Bir adam bunu dün çalışsa, bugün kürsüye çıksa tabii ki de yeterli olmaz yani. Süre olarak mesela kimi insanlar gece, kimi insanlar sabah çalışmaya. Evet. O insanın kendi herhalde şey Yok. Hem sabah hem gece. Şimdi bak bunda espri ne biliyor musun? Diyorum bugün bu iş bitmezse bitirene kadar oturursun masada çalışırsın, eve de gitmezsin falan diye. İşte bu derslerin çalışılmasının en büyük hikmeti o. Sabah akşam gaza basacağım. Bugün 2 saat bunu çalışayım. Dur kafam yerinde olsun. Hayır hiçbir şey bekleme. Hep gaza bas. Bak o gaza sürekli basa. Şimdi böyle hangi konu açılsa sürekli oradan bir şeyler konuşma ihtiyacı hissediyorlar. Orada sabah akşam zorlayacaksın. Ya bak benim bazı günlerim şuurlu oluyor. Diyorum ki Mehmet sen çok boş vakit kullanıyorsun diyorum. Bir şuurlu olduğum gün, şuursuz olduğum günün minimum 3 katı sadece okumayı fazla yapıyorum. Çalışmayı, muhabbet şunu bunu demiyorum. Bak sadece okumayı 3 kat fazla yapıyorum. Bizler vakti çok israf halinde kullanıyoruz. Onları çözsek güzel olur biiznillah. Bu arada bir uhuvvet, muhabbet o israf değildir. Ama yukarı çıkacağın işin var. Orada oyalan bu israftır. Abi ders hazırlarken bir kürsü sohbeti olsun veyahut da kendi özel derslerimizle alakalı çok zorluk çekiyoruz. Nereden başlayalım, nereden edelim? Bu noktada da çok vakit kaybediyoruz. Sen nasıl yapıyorsun hani bir ders hazırlarken konu seçiminde? Önce diyorum ki yine benim gündemimi dolduran bir meseleyse, böyle beni hayrete düşürüyorsa. Mesela bir ara iktisatı düşündüm. İsrafla iktisat. Hani bizim ezberlediğimiz bir cümle vardı. Neydi cümle? Üstad bu yüksek iktisatçılık kudretini sırf yeme içmek ve giyinmek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis, nefes gibi manevi ve mücerret şeylerle ölçen bir dahidir. Bak iktisadı mücerret bir olguyu içine almış ve nefis nefes demiş. Şimdi mesela bu benim zihnimde bir anda acı uyandırıyor. Sebebini hiç bilmiyorum. Diyorum ki insanlar dökülen suya, ziyan olan ekmeğe acıyor. Kendi nefis ve nefeslerine acımıyor. Çok yanlış biliyorlar diyorum. Bir anda böyle. Ders böyle çıkıyor. Bütün şekillenmeler öyle gidiyor. Sonra israf nedir? Bunu bir açıklayayım diyorum. Onu açıklarken bir sürü daha ders çıkıyor. Geçen namazın kısa videosunu hazırlarken 2 tane daha namaz dersi hazırladım. Gerçekten daldıkça açılıyor. Konu böyle oluyor yani. Bir anda aklıma geliyor. İçime dokunuyor öyle. Bir cümle, bir kelime bende manalaşıyor. Ondan sonra diyorum ki bunu da ders yapayım diyorum yani. 10 yıl önce diyordum Risale-i Nur'da 50-60 ders var diyordum. Başka ne yapabiliriz ki acaba diyordum. Şimdi ne diyorum biliyor musun? Ömür yetmez ömür ya. Çok konu var. Gönlüne değenden başlasan en güzeli. Sadece şeyi önemli ya. Bir meseleyi basit anlatabilen adam meselenin tamamını anlamış demektir. O yüzden bütünü anlayan ancak basit anlatabilir. Onlar da önemli. Ders çalışmadan maksat murat budur diye bitireyim.